çocuklar, bu videoda sizlerle Pino ile dijital metre projesi yapacağız. Eğer siz de etrafınızdaki nesnelerle aranızdaki uzaklığı ölçerken klasik metreler kullanmaktan sıkıldıysanız bu proje tam size göre. O halde hemen bağlantılarımızı kurup kodlamasına geçelim. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartım var. LCD ekran modülüm ve modül kartım. Mesafe sensörüm. Sensör ve modülümü Pino kontrol karta bağlarken kullanacağım bağlantı kablolarım. Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlamak için kullanacağım USB kablom. Ve projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilim ve pil şapkam. Hemen LCD ekranımla başlamak istiyorum. LCD ekran modülümün arkasında şöyle bir dönüştürücü kart var ve bu kart üzerinde 4 adet pin bulunuyor. Pino LCD ekran modül kartı arkasında da yuvalar yer alıyor. GND'ye VCC 5 volta denk gelecek şekilde tutup bu yuvalara bağlantıyı yapıyorum. Şöyle tekrar test edelim, kontrol edelim. Evet, GND'ye geliyor. Şimdi Pino kontrol karta nasıl bağlantısını yapacağız ona geçelim. Modül kartı üzerinde kırmızı beyaz renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerindeki 10 numaralı kapıya LCD ekranımı bağlayabilirim. Bağlantı kablomu aldım ve Pino kontrol kartına bağlantısını yaptım. Şimdi mesafe sensörünün bağlantısına geçelim. Mesafe sensörümün sensör kartı üzerinde yeşil mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde aynı renklere sahip 5 veya 6 numaralı kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. Hemen yine bağlantı kablosu yardımıyla 5 numaralı kapıya bağlantımı yapıyorum. USB kablomu alarak Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. Hemen küçük ucunu Pino kontrol karta bağladım. Diğer tarafını bilgisayardaki USB portuna bağlıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan Emblock programını açıyorum. Ve Pino ile ilgili kodları erişebilmek için ise Pino uzantısını indirmeye başlayacağım. Uzantılar menüsüne geldim ve uzantıları yönet diyorum. Şöyle küçük bir pencere açıldı. Arama bölümüne Pino yazıyorum. Karşıma çıkan Pino uzantısının indir butonuna tıklayarak uzantıyı indiriyorum. Çarpıya basarak çıkalım. Robotlar sekmesine geldim. Pino ile ilgili bütün kodlarım burada artık yer alıyor. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için uzantılar menüsünden diğer uzantıları kapatabilirim. Kartlar menüsüne gelip Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol ediyorum. Arduino Nano'm seçili, devam edebilirim. Bağlan menüsüne geldim ve seri port üzerinden bağlantı yapacağım. Benim bilgisayarımda COM6 değeri çıkmış. Bu sizin bilgisayarınızda COM3, COM5 gibi farklı değerler olarak çıkabilir. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın bilgisayara bağlandığı portun adıyla alakalı. Doğru COM'u bulup seçim yapmamız gerekiyor. Yukarıda hemen seri port bağlandı yazısı geldi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğme de yeşil oldu. Son olarak tekrar bağlan menüsüne geliyorum ve aygıt yazılımı güncellemesi diyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımızla Emblock yazılımının haberleşmesini sağlar. Kartımızın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlar. Programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra bağlantılardan ve kodlardan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılımı güncellemesine başvurabilirsiniz. Ben bunları anlatırken yükleme bitti uyarısı geldi bile. Kapat butonuna tıklayarak çıktım. Şimdi ilk olarak LCD ekranımın kodlarını yazarak işe başlamak istiyorum. Robotlar sekmesinde aşağıya doğru indiğimde LCD ekran hazırla kodunun yer aldığını görebilirim. Burada ilk olarak LCD ekranımı hazırlamam gerekiyor bu kodla. Aksi takdirde LCD'ye yazı yazdıramam. Buradaki oka tıkladığımızda bize farklı seçenekler sunuyor. Bu LCD ekranınızın modeliyle alakalı. Genellikle 0x27 ya da 0x3F modelleri kullanılıyor. Bizim elimizdeki 0x27. Hemen diğer kodu alalım. Pino LCD yazdır kodu var hemen altında robotlar sekmesinde. Şurayı şöyle küçültelim daha net görebilelim. Burada da adresi yine belirttikten sonra
satır ve kolon belirtmek gerekiyor. LCD ekranımızda 2 satır bulunmakta. Bunlardan hangi satıra yazı yazacaksanız o satırı seçmeniz gerekiyor. Kolonda da hangi kolondan başlamak istiyorsanız o kolonu seçmeniz gerekiyor. Her bir satırda 16 kolon var. Yani toplamda 32 karakter gösterebilen bir ekran yapısına sahip. Birinci kolondan başlatalım ve burada yaz kısmında Merhaba Dünya yazısına tıkladığımız zaman buraya ne yazmak istiyorsak onu yazıyoruz. Türkçe karakter kullanmamak şartıyla ve daha sonra altına yapıştırıp üzerine Pino program kodunu alıp Pino program koduna sağ tıklayıp Arduino'ya yükle diyoruz. İçerisine yükleme yapmadan LCD ekranımızın üzerinde yazı yazmayacaktır. Bunu zaten önceki videolarımızı takip ediyorsanız öğrenmişsinizdir. Şimdi bir de mesafe sensörümüzden değer okuması yapalım. Çünkü mesafe sensöründen aldığımız değeri LCD ekrana yazdıracağız. Şöyle kodlarımı yukarı çekelim. Robotlar sekmesinde mesafe sensörü oku kodunu alıyorum. Şimdilik kuklaya bir okuma yaptıralım. Birazdan LCD ekranıma yazdıracağım ben mesafeyi. İlk yapmam gereken şey kapı seçimi yapmak. 5 numaralı kapıda olduğu için herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Kukla üzerinden okuma yapacağım dedim. Merhaba de kod bloğunu aldım görünümden. İçerisine yerleştirdim. Kontrol sekmesinden de sürekli tekrarlı kodunu aldım. Ve üzerine çift tıklıyorum. Şöyle şurayı büyütelim. Evet, mesafe sensörüm de doğru bir şekilde çalışıyor. Noktadan sonrasını görmezsek santim cinsinden bir ölçüm yapıyor bize. Şöyle hemen kodlarımı durdurdum. Şimdi yapmam gereken şey ne? Mesafe sensöründen gelen değeri LCD ekrana yazdırmak. Hadi hemen bunun kodlarını yazmaya başlayalım. Şöyle mesafe sensörünün kodunu dışarı çıkardım. Bunları artık silebilirim. Şimdi LCD'mizi hazırladık. Birinci satıra, birinci kolondan itibaren şöyle uzaklık yazmak istiyorum. Robotlar sekmesine geldim. Tekrar bir LCD yazdır kodunu aldım. Bu sefer ikinci satıra geçiyorum. Yine birinci kolondan başlamasını istiyorum. Ve bu kolona, bu satıra mesafeden aldığım değerin yazılmasını istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Gelip mesafe sensörü okuma kodunu hemen içerisine yerleştireceğim. Böylelikle ölçtüğü uzaklığı hemen buraya yazmış olacak. Daha güzel görünmesini istiyorsak, şimdi noktadan sonrası da var demiştik az önceki ölçüm yaparken. Böyle yuvarlayarak net bir şekilde santim cinsinden yazsın istiyorsak ne yapacağız? İşlemler sekmesine gidip yuvarla kodunu alacağız aşağıya doğru inip. Artık mesafe sensöründen gelen uzaklığı santime direkt yuvarlayarak ekrana yazdıracak. Şöyle gelip içerisine yerleştiriyorum. Şimdi son olarak da bir santim yazdıralım. Hemen robotlar sekmesinden tekrar LCD yazdır kodunu aldım. Satırımı yine 2 yapıyorum. Şimdi önce mesafeyi yazdıracağı için buradaki kolonunu biraz daha ileriden başlatmam lazım. Yani şuradan 1 olarak alıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayabiliriz. Şuradan itibaren başlasın. Zaten ultrasonik mesafe sensörümüzde en fazla 400 santime kadar ölçüm yapabildiği için 5. kolondan itibaren başlarsa benim için yeterli olacaktır. Buraya da santim yazdım. Şimdi bu okuma ve yazdırma işlemlerini sürekli olarak kontrol edip tekrarlamasını istiyorum. Bu nedenle kontrol sekmesine gidip sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum ve kodlarımı içerisine yerleştiriyorum. Anlık dönüşümleri şöyle biraz bekleyerek yapsın. 1 saniye fazla olur benim için. O yüzden 0.1 saniye dedim. Şimdi kodlarım doğru bir şekilde yazdım. Tek yapmam gereken Pino kontrol karta yükleme yapmak. Üzerine sağ tıklıyorum ve Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle diyorum.
ve kodlarım içerisine yüklenmeye başladı. Bu sırada ben de pil ve pil şapkamı hazırlayayım. Çünkü bilgisayardan bağımsız çalıştıracağım projemi. Hemen Pino kontrol kartı üzerindeki güç girişinden pilimi taktım. On-off kısmındaki düğmeyi on kısmına doğru getirdim. Bu arada LCD ekran üzerindeki yazılarınızın daha net görünebilmesi için arkasındaki potansiyometre ayarıyla bir tornavida yardımıyla oynayabilirsiniz. Buradaki potansiyometreyi ayarladığınızda şöyle çevirelim. Bakın şu an mesela görünmüyor. Ama şöyle yaptığımda çok daha net bir şekilde görülebiliyor. Evet, şu an ölçümü sağlıklı bir şekilde yapıyor. Yüklemem bitti. Artık kablodan kurtarabilirim. Şimdi hemen projemin tasarımının içerisine yerleştirme işlemini yapacağım. Şöyle bir tasarım hazırlamıştık öncesinden. Şöyle sert mukavvayla böyle bir kutu yapabilirsiniz. Mesafe sensörümüz için şöyle delikler açtık. LCD ekranımız için de şöyle bir bölüm açtık ve buraya yerleştirdik. Evet, dijital metremiz hazır. Şöyle mesafe sensörü aşağıya baktığı için masadan olan uzaklığını ölçüyor. Şöyle yan tarafa tuttuğumuzda şöyle şuradan ön kameradan gösterelim. Böyle yaklaştıkça değerler değişiyor anlık olarak. Evet, projemizi bu şekilde bitirmiş olduk. Pino ile kendi dijital metrenizi yapmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de kendi yaptığınız projelerinizi bizlerle sosyal medya adreslerimizden paylaşırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.